Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz tığ işi rengarenk çiçek yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örgü gül, örgü çiçek yapımı da diyebiliriz. Böyle iki renk ip kullandım bakın. Bir beyaz, bir de böyle çok renkli bir ip kullandım. İplerim patiklik ip. Her türlü iple bu çiçeğimizi örebilirsiniz. Tığ olarak ipime uygun bir tığ tercih ettim. 2 numara 1.75 mm. Bir de çiçeğimizi dikmek için en son bir adet iğneye ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle beyaz rengimle zincir çekerek başlıyorum. Böyle elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Bu çiçekleri çeşitli örgülerinizi süslemede kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın tokalarını süslemede kullanabilirsiniz. Taçlarını süslemede kullanabilirsiniz. Ayrıca magnet yapımında da kullanabilirsiniz. Pek çok yerde bu örgü çiçeklerimizi kullanabilirsiniz. Böyle zincir çekerek başlayalım. Bu çiçeğimizin ne kadar büyük ya da ne kadar katlı olmasını istiyorsanız o sayıda zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben bu çiçeğime 80 zincir çekerek başladım. Evet bakın zincirimi bu şekilde çektim. Zinciri fazla da çekebilirsiniz. Size yeterli geldiğinde şu uç kısmından da kesebilirsiniz. Şimdi buradan sonra tığıma ipimi bir kez doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir V modeli oluşturmuş oldum. Burası ilk yuvamız oldu. Bir zincir çekiyorum araya. Tığıma ipimi bir kez doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime ikili trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan. Bakın şu şekilde bir V modeli oluşturmuş oluyoruz. Araya bir zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Aynı zincirime tekrar batarak ikili trabzan. Bakın bu şekilde V modelleri oluşturarak ilerleyeceğiz. Bir kez daha tekrar edelim. 2 V modeli arası bir zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime batarak ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Bu şekilde tüm zincirimizin üzerini böyle V modelleriyle dolduralım. Ben toplam 18 tane doldurdum. Evet bakın böyle şu V modellerimi sayacağım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 18 tane yapmış oldum. Şimdi bakın şurada biraz fazla zincirim kaldı. Onu ben çok büyük olsun istemiyorum. Çiçeğim o yüzden fazla V modeli yapmayacağım. Zincirimi şöyle kesiyorum. Sizler de böyle fazla kaldığında kesebilirsiniz. Bakın bu şekilde hiç kalmamış gibi oldu bakın. Şimdi buradan sonra şöyle geriye dönüyorum. Bir zincir çekelim. Şöyle geriye dönelim. Tığıma ipimi alarak bakın buradaki V modelinin içine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1. Tekrar ikili trabzan. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 tane ikili trabzanla doldurdum. Şimdi bakın 10. trabzanı yaparken 2 ilmeği örüyorum. İkisi tığımda ve diğer rengimi alıyorum. Bu rengimi aldım.
Bakın bu rengime geçtim. Ve şuradaki 2V arasına birer zincir çekmiştik. O araya şöyle sık iğne olarak batalım. Ve renk geçişini yapmış olduk. Şu beyaz ipimizi de şurada arada yürüteceğiz. Tığıma ipimi doluyorum. Şu an 2V modelinin arasına sık iğne olarak batmış olduk. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki V modelinin, yani sıradaki V modelinin içine girerek ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 9 tane ile doldurdum. Şöyle göstereyim. Bakın bu beyaz ipimi de arada yürütüyorum. Bakın burada hiç görünmüyor arka kısımda. Şimdi 10.'yu yapıyorum. Şöyle 3 tane ilmeğim var tığımda. İkisini örüp ikisini örmüyorum ve bu ipimi bırakıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. İkisini beyaz rengimle tamamladım. Şöyle ipimi de biraz çektirdim. Yine bu ipimi arada yürütüyorum. 2V modeli arasındaki şu bir zincirli kısma sık iğne olarak battım. Şimdi tığıma ipimi dolayarak burada 3. V modelinin içine giriyorum. 1 2. Bakın kırmızı rengimi de şöyle tutuyorum ki onu da bakın arada yürütüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. trabzanımı örerken 2 ilmeği örüp ikisini böyle tığımda bırakıyorum ve beyaz rengimi bırakıyorum, diğer rengime geçiyorum. 2 ilmeğimi bu rengimle kapattım, beyaz ipimi şöyle çekiştirdim. Sonrasında şu bir zincir çekmiş olduğumuz 2V modelleri arasındaki yere sık iğne olarak battım. Yine beyaz ipimi bakın böyle alıyorum. Onu yine yürüterek gidiyorum. Yine sayalım. 1 2. Böyle yine V modelinin içini doldurarak gidelim. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Arka kısmında da ip geçişleri görünmüyor. Böyle örerek tüm V modellerinin içini doldurarak gidelim. Bir beyaz, bir de diğer rengimizi de örerek gidelim. Evet, bakın bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını doldurarak geldim. Şöyle. En son bakın bu renkli ipimde kaldım. Böyle 10. trabzanımı da yaptım. Sonrasında sık iğne olarak batıyorum. 2 zincir çekerek böyle sıkıca ipimi kesiyorum. Beyaz rengimle dikeceğim gülümü. O yüzden bu ipimi kestim. Şimdi beyaz rengimden de şöyle kesiyorum. Öncelikle şu ipimizi bir gizleyelim biraz. Bu şekilde. Aynı şekilde buradaki ipimizi de şimdi bu uç kısmından kıvırmaya başlayalım. Böyle düz tarafı, yani tersi bu tarafta, düz tarafı bana bakacak şekilde bakın böyle kıvırıyorum.
Ters tarafı dışarıda, düz tarafı içeride kalıyor. Böyle dolayalım. Bakın bu şekilde. Bunu istediğiniz sıkılıkta, gevşeklikte dolayabilirsiniz. Bu şekilde. Bakın tamamlamış olduk. Gerçekten böyle renk renk yaprakları olan çok güzel bir örgü çiçek yapmış olduk. Şimdi ipime iğnemi geçiriyorum. Şimdi bakın alt tarafı da bu şekilde görünüyor. Şöyle iğnemizle her bir katından şöyle tel alarak dikelim. Böyle her bir katından dikelim ki açılma olmasın. Bu çiçeğimizi çünkü herhangi bir yere diktiğimizde hiçbir katında bozulma olmaması gerekiyor. Şöyle her katını dikmeye dikkat edelim. Bakın bu şekilde. Şöyle açmaya çalıştığımızda bakın gelmiyor. Böyle buna dikkat edelim. Böyle çiçeğimizi dikmiş olduk. Bu şekilde. Eğer bu çiçeğimizi bir patikte ya da bir örgü yelekte, bebek battaniyesinde, herhangi bir yelekte kullanacaksak bu iğnemizle ipimizle dikmeye devam edebiliriz. Bu şekildeydi çiçeğimiz. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve çeşitli örgülerinizde bu çiçeğimizi değerlendirmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz, videolarımı beğenip faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.